Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pull&Bear markasının çantasının birebir aynısını çalışmaya çalıştım. Ben çantayı çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Şöyle çantam günlük ve plaj kullanıma oldukça uygundur. Ben Chunky rafya ile çalıştım. Yine aldığım tüm malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Çantamda astar çıt çıt kullandım bu şekilde. Astar yapmak isterseniz videoları tıklayıp videolar kısmında astar videolarım mevcut. Çantamın tabanında oval taban kullandım. Yine tüm ölçüler ve sayıları videoda bulacaksınız. Yine videoya kendim giriş yapmak istedim. Çantamın yapımına geçiş yapmadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Sayfamın ve çantalarımın tariflerinin daha fazla kitleye ulaşabilmesi için sizlerin abone olmasına, beğeni yapmasına ve yorum yapmasına çok ihtiyacım var. Lütfen videoyu izlerken beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çantamı nasıl bulduğunuzu lütfen yorum kısmında belirtin. Ben böyle kendim ördüğüm bir sap kullandım. Yine bu çantada deri sap da kullanmak isterseniz açıklama kısmına bırakacağım sayfada tüm ürünleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Hemen çantamın yapımına geçelim istiyorum. Çantamda Chunky'nin, Fibra Natura'nın Chunky rafyasını, rafya çankiyi kullanıyorum. Daha önceden de bu rafyalarla çalışmıştım. Benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kağıt rafyadır. Gerçekten dayanıklı ve güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir rafya ipimizdir bu. Ben yine tüm kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle zincirimi çektim. Ben 3,75 mm tığ kullandım. İsterseniz bunu 3,5'la da örebilirsiniz. Zorunlu değil. 3,5'la da çok kolaylıkla örülebiliyor. Şimdi 30 tane zincir çektim. Bu şekilde. 30. zincirimi dönüş için kullanıyorum. 29. zincire bu şekilde batıyorum. Ben bu rafya ile örmeyi çok seviyorum. Gerçekten sonuçları çok güzel oluyor. Bu şekilde ilk yaptığım sık iğneye bir tane işaretleyici taktım. Aynı noktaya iki tane daha sık iğne yapıyorum. Oval bir taban yapacağız. Oval tabanı artık çoğu kişi biliyordur ama yine bilmeyenler için bu şekilde yapıyorum. İlk zincirim, yani başlangıç noktamdaki işaretleyici farklı takıyorum. Çünkü bu noktada bitirmem gerekiyor. Yine 3. zincirime, sık iğneme de bir tane daha işaretleyici taktım. Bu şekilde şimdi önüme her gelen zincire bir tane sık iğne yapacağım. Arkada kalan tekli çizgilere batıyorum, bakın. Bu sayede tabanımda çizgi, boşluk kalmayacak. Daha şık bir görüntü olacak. Böyle yavaş yavaş yapayım ki bilmeyenler de kolaylıkla yapsın. Ne demiştik? Çantamız Pull&Bear markaya ait bir çanta. Ben henüz çalışan görmedim ama belki çalışan arkadaşlarım da olmuş olabilir. Ben tamamen görselden, markanın görselinden esinlenerek yapıyorum. Sayılarım tamamen göz kararı verdiğim sayılardır. Bu şekilde sıramın sonuna kadar tüm zincirlerin arkadaki tek loblarına birer tane sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi son bir tane zincirim kaldı. Bu sonuncu zincire de 3 tane sık iğne yapacağım. Birinciye hemen işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra kafanız karışmasın diye. Çünkü arttırmalar yapacağız. Hemen şöyle arkaya aldım. 2 ve 3. Üçüncüye işaretleyicimi hemen takıyorum. Buralarda arttırma yapınca unutmayalım diye. Hiç bilmeyenler için bunları kullanmak çok kolaylık sağlayacaktır. Konuşamamam. Şu şekilde şimdi tüm sık iğnelere sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar gidiyorum. Şu ipimi de kendimle bir iki tane yürüttükten sonra keseceğim. Artık yürütmeme gerek yok. Şu şekilde arkadaşlar sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın burada bir tane son sık iğnem var. Ona da batıyorum.
şu dönüş için kullandığımıza batmıyorum. Bakın burası benim 3 tane sık iğnemi battığım nokta. Bu da ilk işaretleyicimi taktığım sık iğnem. Bunu çıkartıyorum. Şimdi bu sık iğnemi, işaretleyicimi taktığım sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Bir tane sık iğneye 2 tane sık iğne yaptım ve ilkine işaretleyicimi tekrar taktım. Bunu unutmuyoruz. Hemen yanındaki sık iğneye de 2 tane, yani çift batıyoruz. Bunu oval taban yapmayı bilenler sadece sayıyı baz alıp tabanları kendileri örebilirler. Videoyu sardırabilirler. Bilmeyenler için anlatıyorum. Buna da 2 tane sık iğne yaptım. Çift battım. Yine işaretleyicimin olduğu noktaya da çift batarak bu köşeyi ovalleştiriyorum. Ve sonuncu yaptığıma da işaretleyicimi tekrardan takıyorum. Şimdi diğer işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Hemen tamamlayıp geliyorum. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Burada yaptığımın aynısını burada da yapıyorum. Hemen işaretleyicimi şöyle çıkardım. Çift batıyorum. İşaretleyicimi çıkardığım noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Hemen ilk yaptığım sık iğneme tekrar işaretleyici takmayı unutmuyorum. Arttırma yapacağım noktaları unutmamak adına. Hemen buradaki sık iğneye de bir tane çift yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane battım. Tekrardan işaretleyicimin olduğu noktaya da çift batıyorum. 1 2. Bakın burada son yaptığıma işaretleyiciyi takıyorum. Burada ilk yaptığıma. Artırmamı tamamladım. İşaretleyiciden sonra arttırma yapmadan normal sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu noktaya kadar yeni arttırma yöntemiyle geliyorum. Şimdi yeni sıraya geçtim. Bu benim başlangıç sıramdı. Bu farklı renkte olan. Hemen bunu çıkartıyorum. Artık tek çift şeklinde ilerleyeceğiz. İşaretleyicimi çıkardığım noktaya bir tane çift batıyorum. Aynı noktaya, yani 2 tane sık iğne battım. İşaretleyicimi tekrardan ilk yaptığım sık iğneye taktım. Bir çift, bir tek. Bir sonrakine çift. Bir tek. Tekrardan çift. Ve işaretleyicimin olduğu noktaya da tek batarak artırmamı tamamlıyorum. Çiftle başladım, tekle bittim. Her sırada bu değişecek. Bu şekilde bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. 3 tane çiftim, 3 tane de tekim oldu. Şimdi sıra sonuna kadar normal sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya burada aynı şekilde yaptığımızın aynısını buraya yapacağız. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde ilerleyeceğiz. Burada yaptığımızın aynısını buraya yapmak zorundayız ki eşit bir artırma yöntemi olsun. Diğer tarafta bir çiftle başlamıştık. Şimdi yine bir tane çiftle başlıyoruz. İşaretleyicimi tekrardan ilk sık iğneme, artırma yaptığım ilk sık iğneme takıyorum. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Şimdi bu oval tabanda çift sayılarımız hiç değişmiyor. Tek sayılarımız artıyor. Bu sırada bir çift, bir tek. Diğer sırada bir çift, iki tek şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi sırada çiftim var. Ve son olarak işaretleyicimin olduğu noktaya da tek batıyorum. Şöyle. Bakın ipin formu ne kadar güzel, rafyanın pardon, ne kadar güzel. Şimdi tekrar işaretleyicimin olduğu noktaya kadar sık iğne yapıp geliyorum.
Evet, şimdi yeni sıradayız. Hemen işaretleyicimin olduğu noktaya geçiş yapıyorum. Bir önceki sırada çiftle başlamıştık. Bu sırada tekle başlıyoruz. Bir sıra çiftle başladıysak bir sıra tekli, çünkü artırmalarımız üst üste gelmesin ve delik noktalar oluşmasın diye. Bir önceki sırada bir çift bir tek yapmıştık. Bu sırada iki tek bir çift yapıyoruz. Şimdi bu birinci tekim. Mantık hep aynı ilerleyecek. Sadece tek sayılarımız değişecek. Bir tek, bu da ikinci tek. Ayrı ayrı sık iğnelere battım. Şimdi iki tek bir çift yapıyorum. Yine aynı noktaya bir tane daha çiftimi battım. Şimdi buna bir tane tek batıyorum. Hemen yanına bir tek daha, ikinci tekimi yapıyorum. Bir sonrakine bir tane çifte batıyorum. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde ilerliyorum. Şimdi ikinci tekimi de yapıyorum. Burada tekle başlamıştım, görüyorsunuz. Burada çiftle bitiyor. Tekle başladıysak çiftle bitecek. Çiftle başladıysak tekle bitecek. Şimdi sonuncu sık iğneme de bir tane çift yapıyorum. Hemen işaretleyicimi son yaptığım sık iğneme takarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını burada yapmaya devam edeceğim. Şimdi burada iki tek bir çift, iki tek bir çift yapmıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Burada da ilk sık iğneme birinci tekimi yapıyorum. İşaretleyicimi tekrardan takıyorum. Takamadım. Birinci tekimi yaptım. Bu da ikinci tekim. Hemen bir tane çift yapıyorum. İki tek. Ay, işaretleyici yere sürtünce sinir oldum. Birinci tekim. Bu da ikinci tekim. Bir çift. Çift olunca aynı noktaya batıyoruz ipim. Aynı noktaya çiftimi battım. İki tek yapıyorum. Bir tek. İkinci tekim ve son olarak işaretleyicime de çiftimi batıyorum. İki tek bir çift. İki tek bir çift. İşaretleyicilerden de bitiş noktanızı zaten anlayacaksınız. Mantığı çok basit. Bir sıra daha göstereceğim. Daha sonra tabanımız istediğimiz boyuta gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi buraya geleceğim. Burada da size son olarak arttırmanın tekniğini anlatacağım. Örüp geliyorum. Bir önceki sırada iki tek bir çift yapmıştık. Ne demiştik? Hep tek sayımız değişecek. Çift sayımız aynı kalacak. Bu sırada da önceki sırada tekle başladığım için çiftle başlıyorum. Bir çift, üç tek. Bir çift, üç tek, bir çift, üç tek şeklinde tekrarlayacak. Hemen işaretleyicimin olduğu noktaya bir tane çiftle başlıyorum. Yani bir tane sık iğneye iki tane sık iğne yaparak çiftimi yapıyorum buraya. İlk yaptığım sık iğneme yine işaretleyicimi takıyorum bu şekilde ve 3 tane tek yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bir tane tekimi yapıyorum. Bu kısmı biraz yavaş göstererek kalıcı olmasını sağlayayım. Bir tane çiftimi yaptım. Bir çift, 3 tek, bir çift. Tekrardan 3 tane tekimi yapıyorum. Birinci tek, ikinci tek ve üçüncü tek. Bir tane çiftimi yapıyorum. Ve son olarak 3 tane tekim kalıyor. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bu 3 tane teki de yapacağım. Eğer fazla kalıyorsa muhakkak sökün. Taban eğri olmasın lütfen. O yüzden işaretleyicileri takıyorum ki herhangi bir yerde bir sorun yaşamayın diye. Siz de kolaylıkla yapın diye. Bunlardan edinin. Bunlar çok ucuz şeyler zaten. İşiniz kolaylaşır. Daha pratik çalışırsınız. Şimdi burada yaptığımın aynısını karşıda da yapacağım. Sonra tekrar geleceğim. Alttaki sırada ne yaptıysam
Yani nasıl çiftle başladıysam tekle başlayacağım. Tekle başladıysam çiftle başlayacağım. Burayı da aynı bura gibi yaptıktan sonra geldim buraya. Bir önceki sıraya bakıyorum. Çiftle başlamışım. Bir çift 3 tek yapmışım. Ne yapacağım o zaman? 4 tek bir çift yapacağım. Bir sonraki sırada bir çift 5 tek yapacağım. Bir sonraki sırada 6 tek bir çift gibi gidecek bu. Ben kaç tekte bitirdiğimi tabanımı tamamlayınca sizlere göstereceğim. Bu şekilde tabanım büyüyecek. İstediğim boyuta ulaşınca sizlere sayısını ve ölçüsünü vereceğim. Ben şimdi tabanımı tamamlayıp geliyorum. Tabanımı bitirdim. Hemen sayılarını ve ölçülerini de size vermek istiyorum. Tabanım bir çift 9 tek, bir çift 9 tek, bir çift 9 tek olana dek yaptım. Hemen ölçüsünü de vereyim. Bu modeli farklı bir iple çalışıyorsanız ölçülerimiz bir olmayabilir. Sıra sayılarımızın boyutları da bir olmayabilir. O yüzden şöyle bu modeli istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Bu arada rafya olur, kağıt ip olur, farklı bir rafya olur, makrome olur. Her türlü iple çalışılabilir. Çantamın uzunluğu, boyunun uzunluğu 32 santim. Eni de 14 santim. Bu şekilde. Hemen gövde kısmına geçelim. Geçmeden önce şunu belirttim. Artık işaretleyicilerimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Bakın ilk işaretleyicimi taktığım noktada bitiriyorum. Yeni modelime de kenardan başlayacağım. Siz isterseniz ön kısımdan başlayabilirsiniz ama birleştirme noktalarının ben ön gövdeye gelmesini istemiyorum. Burada ipimi kesiyorum bu şekilde. Buradan ilmeğimden çıkartıyorum. Hemen bir ilmeği bulayım. İğne bulalım. Şöyle iğne yardımıyla diğer ilmeğe geçiş yapacağım. Şimdi bunu burada yeni bir tane ilmek oluşturacağız. Bir tane ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bu şekilde geçiyorum ve yine arkadan sonuncu ilmeğimin içinden arkaya gidiyorum. Ve bu şekilde burayı tamamlamış oluyorum bakın. Hiçbir iz, hiçbir belirti yok. Bu ipimi de bu şekilde alttan yürüterek gideceğim. İşte bu kısımlarla uzatmayayım. Bunu yürütüp keseceğim. Hemen gövde kısmına geçelim. Hatta hiç ilmek almadan herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bunun bir püf noktası yok. Ben sadece birleştirme kısımlarının bir araya gelmesini, ön gövdeye gelmesini sevmiyorum. Hemen şöyle herhangi bir ilmekten girdim. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. İpimi üstüne attım. Bir sonraki sık iğneye şu başlangıç ipimi de şuraya sıkıştırıp birlikte yürüterek gideceğim. İkili trabzan yapıyoruz. İpimi üstüne attım. Her bir sık iğneye ikili trabzan yapacağız. İpimi üstüne atıyorum. Bir, iki defa da çıkartıyorum. Biliyoruz diyorsunuzdur bazıları iki trabzan ama bunu hiç bilmeyen insanlar da olduğu için örgüyü yeni öğrenen insanlar da olduğu için böyle açıklamalı göstermeyi istiyorum. Sık iğneye batıp iki defa da çıkartıyoruz. İpimi üstüne attım, tekrardan sık iğneye batıyorum ve iki defa da çıkartıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar her bir sık iğneye ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle el ütümüzü yapa yapa gidersek modelimiz daha güzel oturacaktır. Sonrasında zaten ütü yapacağız ama örgü örerken el ütüsü de çok önemlidir. Zaten zamanla şura dışta kalan yüz, bura içte kalan yüz. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Buharla ütülüyoruz tabanımızı. Daha sonra model kuruyoruz. Bu ördükçe dışa dönecek, merak etmeyin. Şimdi elimiz böyle çeviriyor, daha sonra düzelecek. Şimdi sıra sonuna geliyoruz. İpimi üstüne attım, son sık iğneme de bu şekilde batıyorum. Bakın şimdi burada ilk yaptığım 3 zincirle yaptığım trabzanın 3. zincirine, 3. çektiğimiz zincire bir ilmek kaydırma yapıyoruz.
Bu şekilde. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Bu artık yavaş yavaş dönecektir böyle. Şimdiden bile çünkü kastım. Şimdi ipimi üstüne atıyorum. Aynı battığım noktaya. Bakın. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. İlk sıraya arttırma yapmadan gittik. Şimdi 5 sıra ikili trabzan yapacağız ve her sırada en köşe noktalarda karşılıklı, en köşe noktalarda 2 tane arttırma yapacağız. Şimdi aynı noktaya battım, bunu ilmek kaydırma yaptığım noktaya 2 tane trabzan battım. İpimi üstüne atıyorum, hemen yanındaki sık iğnenin tepesine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. İpimi üstüne atıyorum, ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bunun hemen karşılık denk gelecek diğer şu noktaya kadar örüp geliyorum. Az önce başlangıçta bir noktaya 2 tane batmıştık. Şimdi yine onun karşısına denk gelecek şekilde diğer köşe kenar noktasının olduğu noktaya da fark etmez, sağa solu illa şuraya batın demeyeceğim ama yine kenar noktada herhangi bir yer olursa iyi olur. Bir tane tepeye 2 tane ikili trabzan yaparak burada da bir arttırma yapmış oluyoruz. İpimizi üstüne atıp tekrar devam ediyoruz. Hiçbir arttırma yapmadan bu şekilde sıramızın başına birleştirme noktasına kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi birleştirme noktama geldim. İpimi üstüne atıyorum ve bu şekilde girdim. Şimdi burada 3. zincirime ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde burayı tamamlamış oluyorum. Bakın şöyle el ütüsüyle de çantamızı düzelte de gidelim ki güzel bir form alsın çantamız. Şimdi artık bu aşamada ikinci sırada ikili çoğaltmıştık. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. İpimi üstüne attım. Burada yine aynı noktaya bir tane daha batacağım. Ve ipimi üstüne attım. Bir sonraki sık iğneye gidiyorum. Bir tane battım. İpimi üstüne atıyorum. Bir yanındakine bir tane daha çift batacağım. 1 ve 2. Artık işlemimiz tamamen bundan ibaret. Sadece ilkine 2 battım. Bir tane normal ördüm ve yanındakine de 2 tane battım. Yine buraya geldiğimde bir taneye çift batıyorum, bir taneye tek batıyorum ve yanındakine çift batıyorum. Bu işlem 3 sıra boyunca devam edecek. Biz 3. sıradayız. 4. sırada da aynı işlem devam edecek. 5. sırada da aynı işlem devam edecek. Bunun aynısını karşıya yapıyoruz. Yani çift arttırma, 2 tane çift arttırma yapıyoruz. Sıramızı bitiriyoruz. Birleştirme yapıyoruz. Yine aynı şekilde çift batıyoruz, tek batıyoruz, çift batıyoruz. Ta ki trabzan sıramız 5 sıra olana kadar bu şekilde devam edip geliyorum. Şimdi ben yaptım 5 sıra dedim ama 6 sıra yaptım. Her sırada da size söylediğim gibi 2 tane çift arttırma yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Orijinalde 5 sıra ama bence 6 sıra daha hoş olacaktır. Şimdi ilmek kaydırmamı yapıyorum. Artık bir üst sıradaki modele geçeceğiz. Yalnız modele geçmeden önce bir sıra sık iğne yapacağız. Şurada ipim takılmış. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bir sıra sık iğne yapacağız. 6 sıra boyunca arttırma işlemimizi devam ettiriyoruz. Sık iğnede arttırma bir tane yapabiliriz aslında. Orijinal modelde de çünkü kova şeklinde gitmiş. Yine bu köşeye denk gelecek şekilde herhangi bir noktaya bir tanesine çift batabilirsiniz. Ama arttırmalarımızı hep köşeden yapıyoruz bakın.
Bir tane sık iğne, iki tane sık iğne yaparak çift arttırma yaptım. Yine aynı şekilde buraya geldiğimde burada da bir tane sık iğneye iki batarak çift arttırma yapacağım. Sık iğne sıramız sadece bir tane olacak. Daha sonra ikili trabzan file kısmına geçeceğiz. Bu şekilde ortaya kadar gelip burada bir tane arttırma yapacağım. Daha sonra tekrar gelip buradaki birleştirmeyi gösterip yeni modele geçeceğiz birlikte. Şimdi sıramın sonuna doğru yaklaşıyorum. Şöyle sonuncu sık iğneme de batıyorum. Ve ilk yaptığım bir zincirin içine girip ilmek kaydırıyorum. Daha sonra 1, 2, 3. 3 zincir çektim, ipi üstüne attım, bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye ikili trabzan yapıyorum. File bölümüne geçtik. Bu sırada hiç arttırma yapmıyoruz. Bir zincir çektim, ipimi üstüne attım, bir tane sık iğneye atlıyorum, bir tane sık iğneye atlıyorum, ikinci sık iğneye ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, aynı şekilde bir tane sık iğne atladım, ikinci sık iğneye ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincirimi çektim, bir tane sık iğne atlayıp ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir arttırmamız yok bu sırada. Bir zincir çekip bir tane sık iğne atlayıp ikili trabzan yapıp tekrar bir zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Sıramın sonuna kadar bu şekilde ikili trabzan gruplarımı yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. File şeklimizi oluşturduk. Filede şöyle bir şey yapacağız. İki sırada bir arttırma yapacağız. Filede zaten genişleme olduğu için iki sırada bir yapıyoruz. Bakın burada iki tane sık iğnem kaldı. Buraya bir file daha yapmayacağım. Şöyle 3 zincir çekmiştim. İkinci zincirin içine giriyorum ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada 1, 2 ve 3 zincirde tekrar yukarıya çıktım. Zincirlerim çok gevşek oldu. 2 ve 3. İpimi üstüne atıyorum. Burada hemen trabzanın üstüne batarsak filelerimiz kayma yapabilir. O yüzden bu sık iğnenin tepesinin altındaki bakın V olana ve buranın içinden geçiyoruz, tepesinden. Bu şekilde. Tekrar aynı şekilde bir zincir çekiyorum, ipimi üstüne atıyorum. Bakın alttaki V ile birlikte trabzanın tepesinden geçiyorum. O zaman daha net fileler elde etmiş olacağız. Bir zincir çektim, ipimi üstüne attım, alttaki V ile birlikte tepeden geçtim. Bir zincir çekiyorum, yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın trabzanlarımız tam üstüne denk gelmiş oldu böyle. Bu sırada da arttırma yapmıyoruz dedik. Bir sıra daha örüyorum birleştirme noktasına kadar. Sonra size arttırmayı da nasıl yaptığımı göstereceğim. Sıramın sonuna geldim bu şekilde. Yine böyle el ütüsü yapa yapa gidelim. Bir kova çanta, yani kano çanta, kano gibi genişleyerek gideceği için yine arttırma yapıyoruz. İkinci sırada da arttırma yapmadım. Sonuncu filem. Hemen bir zincir çektim ve ikinci zincire bu şekilde ilmek kaydırarak burayı da tamamlamış oldum. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. İpimi üstüne attım. Hemen yanındaki trabzanın tepesinin altındaki V'ye girdim. Yine aynı şekilde devam ettim. Bir zincir çektim. İpimi üstüne attım. Aynı şekilde devam ettim. Şimdi tam köşe noktalarımız, yani şöyle yaptığımızda köşe noktalarımızı biliyoruz. Burada bir arttırma yapacağım. Bakın bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum.
burada arttırma yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üstüne atıyorum, hemen yanındaki trabzanın tepesine V'den giriyorum. Burada bir tane artırma yapmış oldum. İpimi üstüne attım ve devam ediyorum. Şimdi burada 2 sıra arttırma yapmadım. Çünkü burada sık iğnede de arttırma yapmıştım. Böyle dengelemeyi düşündüm. Bu filede de bir sıra arttırma yapmayıp bir sıra arttırma yapalım diyorum ben. Şimdi ortaya geldiğimde burada da yine köşeyi bulduğumda arttırma yapıyorum. Aynı şekilde bir zincirlik noktaya batıyorum. Sonra yanındaki fileye batacağım. Üste çıktığımda zaten bunun tepe noktasına batıp bunun tepe noktasına batıp arttırma yapmış olacağım. Buraya geldiğimde bu arttırmanın aynısını burada yapıyorum. Daha sonra bir sıra arttırma yapmadan örüyorum. Bir sıra arttırma yaparak, bir sıra arttırma yapmadan bir sıra arttırma yaparak toplamda kaç sıra öreceğimizi de hemen size söyleyeceğim. Toplamda 8 sıra örüyoruz. Biz 3. sıradayız. Dediğim gibi bir sıra arttırma yapacağız. Bir sıra arttırma yapmayacağız. 8. sıraya geldikten sonra da artık file işlemi bitmiş olacak. Daha sonraki üstleri de birlikte yapacağız. Ben şimdi 8 sıra örmeye devam edeceğim. 3. sıradayım. Bir sıra arttırma yapıp bir sıra arttırma yapmadan devam edip geliyorum. Evet, şimdi 8 sıra file kısmını ördüm. Sırada şöyle sıra arttırma yapmıştık, bir sıra yapmamıştık. Bu da bizim çantamıza genişleme payı kattı. Şöyle bir tane zincir çekip ikinci zincire ilmek kaydırma yaparak burayı artık bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada bir sıra sık iğne yapacağız. Şöyle bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Yine trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Her tepeciye bir sık iğne, her bir zincirlik boşluğa da bir sık iğne yapıyoruz. Burada yine her iki köşe noktasında bir tane arttırma yapacağız. Şu köşe noktamı hemen buluyorum. Şöyle. Yani köşeye denk gelen herhangi bir nokta yapabilirsiniz. Bakın ben şuraya yapacağım. Bir tane yapmam gereken sık iğne yerine 2 tane yapıyorum ki buradaki arttırmamı devam ettiriyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi bunun karşısında, karşı tarafta da aynı şekilde bir noktaya çift batacağız. Yine geliyoruz, sık iğneyi şu başlangıç noktasında ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Burada kısaca anlatayım çünkü aşağıda yaptığımızın aynısını yukarıda yapacağız. Bu sık iğne sırasını burada da arttırma yaptıktan sonra bitiş noktasına geldim. İlmek kaydırmayla birleştirdim. 3 zincirle yukarıya çıktım. İkili trabzan grupları yapmaya başlıyoruz. Şuradakiler gibi. Ya da ben göstereyim, kafanız karışmasın. Sıramın sonuna geldim. Bakın sonuncu sık iğneme de böyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk bir zincir çektiğim nokta şurası. Oraya da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu ilmek kaydırmayla birlikte yukarıya 3 zincirle çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada yaptığımızın aynısını yapacağız aslında ama belki kafası karışanlar olur. İpimi üstüne attım. Sıradaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım. Normalde burada arttırma yapıyordum ama bakın hani arttırma yaptığımız için köşelerimiz artık kayıyor. O yüzden orta noktaya geldiğinizde, orta noktayı bulduğunuzda arttırma yapacaksınız. Bu ikili trabzan grubunda her sırada çift arttırma yapıyoruz. Yine dediğim gibi aşağıda yaptığımız gibi. Ama aşağılarda sürekli artırma yaptığımız için artık birleştirme noktası bir tık ön yüzeye doğru kayma yapıyor. Şöyle göstereyim. Orta noktamda şuralar falan olacak. Yani biraz ördükten sonra artırmayı aynı şekilde yapmaya devam edeceğim.
Hemen bir tane daha. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. İpimi üstüne attım. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaparak burada bir arttırma yapmış oldum. İpimi üstüne atıyorum. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi üstüne atıyorum ve yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece çift arttırma yapmış oldum. Bakın iki tane ikili trabzan yaptım. İki tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan yaptım. Bu işlemin aynısını hemen karşıda da yapacağım. Burada da yapacağım. Yani şöyle eşit tuttuğunuzda bu noktada yapmanız gerekiyor. Ve bu ikili trabzan grubunu toplamda 5 sıra yapacağım. Her 5 sırada arttırmalarımı bu şekilde yapıyorum. Ben hemen 5 sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi çantamı bitirdim ama size birkaç tane yaptığım püf noktayı söyleyeyim. Çünkü ben görsel üzerinden çalıştığım için artırma sayılarını değiştiriyorum hoşuma gitmeyen yerlerde. 1, 2, ilk 3 sırada çifter artırma yaptım. 4. ve 5. sırada artık artırma olmadan devam ettim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi çantam bitti. Ben içinden ütüledim duruşunu görmek için. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Size isterseniz ben bir ölçü vereyim. Şöyle tabandan itibaren ölçelim. Tam 30 santim çantamın boyu. Enini de ağız kısmından şöyle ölçecek olursam 40, şöyle tam ağızdan ölçüm 48 santim. Şu kısımdan da file kısmından da 43 santim oldu. Aslında küçük bir çanta, bakmayın. Ağız kısmını genişlettiğimiz için sadece ağız kısmı geniş. Ama çok güzel oldu. Tam kullanışlı bir çanta oldu. Şimdi ağız kısmını ben 3 milimlik bir tığla ters sık iğne tekniği yapacağım. Önce şu birleştirmeyi sizinle birlikte yapayım. Şöyle. Hemen 3. zincirime ilmek kaydırmamı yapıyorum. 3 milimlik tığa geçiyorum. Çünkü her bir sık iğneye bir tane batacağım için küçük tığ daha güzel bir görüntü verecektir. Hemen yanındaki sık iğneye ters yöne doğru gidiyorum. Bu şekilde her bir sık iğneye bir tane ters sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Çoğu çantamda artık bu modeli kullanıyorum ağız kısmına. Neredeyse herkes biliyordur tabi bu yöntemi. Tavsiye ediyorum, bu yöntem çantaların ağız kısmının düzgün bitmesini ve sarkma, deforme olma gibi şeyleri önlüyor. Çok kullanışlı oluyor. Ben seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Birçok modelde kullanabilirsiniz bunu. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ters sık iğne yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son ters sık iğnelerimi de bu şekilde yapıyorum ve sonuncu sık iğneme de yaptıktan sonra artık ipimi burada kesiyorum ve ilmeğimi dışarıya çıkarıyorum. Burada iğne yardımıyla bu noktayı birleştireceğim. Hemen İlk yaptığımla son yaptığımı birleştiriyorum. Burada şöyle bulduğum herhangi bir boşluktan çantamın iç kısmına geçiyorum. Bakın, birleştirme belli olmayacak şekilde. Şöyle herhangi bir yerden tekrar çıkıp tekrardan o noktaya bir kapatma yaptım. Bu şekilde. İpimi de son olarak arkaya alıyorum ve ipimi burada gizleyerek keseceğim. Burada bu aşamada artık çantanızı buharla iç kısımdan ütüleyeceksiniz. Şöyle düzelteyim. İç kısımdan ütüleyeceksiniz. Daha sonra çantamızın astar yapılacaksa yine astar ölçülerimizi alalım ve çanta saplarımıza geçelim. Şimdi çantamızın sapının yapılışına geçiyoruz. İsterseniz bir miktar ip dikiş için bir miktar ip bırakalım. Şöyle bir zincirle burayı sabitleyelim.
Sabitledikten sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıp yalancı sık iğne yapacağım. 6. zinciri bırakıp 5. zincire, arka tek lobuna yalancı sık iğne yapıyorum. Yani tek seferde çıkartıyorum. İpimi üstüne attım, bir sonrakine battım ve çıkardım. Hepsini tek seferde aldım. İpimi üstüne attım. Aynı şekilde aldım. İpimi üstüne attım. 5 tane yalancı sık iğnemiz olacak. Bunu eksiltmeyin ya da azaltmayın lütfen. Ya da çoğaltmayın, eksiltmeyin. Azaltma aynı şey. Şöyle ipimi de buradan arkaya alıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de bu şekilde yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Döndüm. İpimi üstüne attım. Bakın gelen ilk ilmeğim burası. Hemen buraya tekrardan yine aynı şekilde yalancı sık iğne yapmaya devam edeceğim. İpimi üstüne attım. Battım ve tek seferde çıktım. İpimi üstüne attım. Battım ve tek seferde çıktım. İpimi üstüne attım. Bakın şu son ilmeğimizi kaçırmayalım. Şöyle ön tarafa çevirdiğimizde burada bir ilmek daha olduğunu anlarız zaten. Hemen buraya bir tane daha yalancı sık iğne yaparak ilmeğimi 5'e tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yukarıya çıkmak için döndüm. İpimi üstüne attım. Yine aynı şekilde ilk ilmeğime battım. Burada çanta sapını siz istediğiniz boyuta ulaşana kadar yapabilirsiniz. Çanta sapınızın daha uzun olmasını istiyorsanız daha uzun örün, daha kısa elde tutmalı tarzda istiyorsanız yine daha kısa örebilirsiniz. Ben yine yaptığım boyutu sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde bir zincirle tekrar yukarıya çıkıyorum. Bunu şimdi öreceğim ve size ördüğüm boyutu da söyleyeceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Çantamın saplarını da bu şekilde ördüm. Şimdi sizlere ölçüsünü vereceğim. Mezuramı bulamıyorum. Mezuramı bulup hemen. Ben toplamda 59 sıra örmüşüm. Ama dediğim gibi siz buna bağlı kalmak istemezseniz daha uzun ya da daha kısa bir sap yapmak isterseniz istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Sıra sayısına bağlı kalmayın. Çünkü herkesin elinin genişliği farklıdır. Tam 62 santim benim çantamın sapının uzunluğu. Bunu şimdi istediğim genişlikte iç kısımdan iğne yardımıyla şöyle dikeceğim. Çantamın astarını da yaptım ama daha sabitlemedim. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde dikeceğim. Eşit bir şekilde. Zaten çanta sapını diktikten sonra astarımı da sabitleyeceğim. Bu şekilde astarımı da diktim. Sizler de astar yapmak isterseniz yine kanalımda astar videoları mevcut. Bu şekilde yapıp tamamlayıp geliyorum. Ve çantamın tüm aşamalarını bitirdim. Bu şekilde çantamın sapını kendi ipiyle diktim. Çıt çıtlarımı taktım. Astarımı yine yaptım. Astar yapmak isterseniz videolarım kısmından ulaşabilirsiniz. Çantam ben çok sevdim. Çok güzel oldu. Günlük ve plaj kullanımına da uygun oldu. Sizler nasıl buldunuz yine yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Konuşamıyorum heyecandan yine. Bu şekilde bir çantamın projesinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir sonraki projede tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.